Anadolu'nun yazılı tarihle tanışmadan önceki dönemlerinde tarih sahnesine sessizce çıkan ama izleri yüzyıllar boyunca silinmeyen bir halk vardı. Kızılırmak yayının ortasında verimli vadilerle çevrili bir bölgede yaşayan bu halk Hattilerdi. Bugünkü Çorum, Yozgat ve Kırıkkale çevresine yayılan topraklarda M.Ö. 2500'lü yıllarda güçlü bir kültür oluşturmuşlardı. Ne büyük fetihleri oldu ne de görkemli bir imparatorlukları. Fakat bıraktıkları izler Anadolu tarihinin temelini oluşturacak kadar derindi. Arkeolojik veriler ve Hitit tabletlerinden öğrenilen bilgiler Hattilerin sadece ilk yerleşik topluluklarından biri olmadığını, aynı zamanda Anadolu'daki kültür sürekliliğinin taşıyıcısı olduğunu göstermektedir. Hattilerin kökeni tam olarak bilinmese de arkeologlar ve tarihçiler onların Anadolu'nun otokton yani yerli halk olduğunda hemfikir. Bu halkın Mezopotamya'dan veya başka bir bölgeden göçle gelmediği, aksine binlerce yıl boyunca bu topraklarda geliştiği düşünülüyor. Alacayük, Hattuşa, İnandık, Alişar gibi önemli yerleşim alanlarında yapılan kazılar, Hattilerin bu bölgelerde bin yıllarca yaşadığını kanıtlar nitelikte. Bu şehirlerde ortaya çıkarılan saray kalıntıları, tapınak temelleri, mezar yapıları ve sanat eserleri onların karmaşık ve gelişmiş bir toplum yapısına sahip olduklarını gösteriyor. Hattilerin siyasal yapısı merkezi bir krallıktan çok şehir devletleri şeklinde organize olmuştu. Her şehir kendi lideri ya da rahip krallar tarafından yönetiliyor, dini ve toplumsal hayat bu önderlerin kontrolünde şekilleniyordu. Bu durum Mezopotamya'daki Sümer kent devletlerini andırmakla birlikte Hattilerin siyasi birliği daha gevşek, daha dağınık bir yapıdaydı. Yine de bu dağınıklık kültürel üretimlerinde bir eksiklik yaratmadı. Her şehir kendi tanrılarına, kendi ritüellerine ve kendi sanat anlayışına sahipti. Bu çeşitlilik Hatti kültürünü zenginleştiren temel unsurların başında geliyordu. Toplumun temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Buğday ve arpa gibi tahıllar Hatti mutfağının temelini oluşturuyordu. Koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlar hem et hem süt ürünleri için yetiştiriliyordu. Tarımsal üretime dayalı bu yapı Hattilerin yaşam tarzını doğrudan şekillendirirken aynı zamanda tanrı inançlarını da doğaya bağlamıştı. Fırtına tanrısı, güneş tanrıçası, dağların ve ırmakların ruhları gibi varlıklar dini yaşamın merkezindeydi. Alacayük'te ortaya çıkarılan güneş kursları yalnızca süs objeleri değil, aynı zamanda Hatti kozmolojisinin sembolüydü. Daire biçimdeki bu bronz dikslerin etrafına yerleştirilen geyik, boğa ve kuş figürleri onların doğayla olan iç bağını ortaya koyuyordu. Hattiler yazılı bir dil geliştirmemişti. Bu yüzden onları tanımak arkeolojik katmanlardan ve başka halkların kaleminden mümkün olabildi. En çok bilgiye ulaşılan kaynaklardan biri de Hitit tabletleri oldu. Hititler Anadolu'ya geldiklerinde Hattilerin kültürüyle karşılaşmış ve bu kültüre büyük saygı duymuşlardı. Hattuşa şehrini başkent yaptılar. Hatti tanrılarına tapmaya devam ettiler ve hatta kendi resmi dini ritüellerinde Hatti dilini kullanmayı sürdürdüler. Bu durum Hatti kültürünün ne kadar köklü ve etkileyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hatti toplumunda ölüm, yaşamın sonu olarak değil, başka bir alemin başlangıcı olarak görülmekteydi. Alacayük'te bulunan soylu mezarları, ölüyle birlikte gömülen altın, gümüş, tunç ve taş objeler bu inancı destekler. Mezarlarda ölüye eşlik eden süs eşyaları, silahlar ve günlük yaşamdan nesneler onların ölüm sonrası yaşamda da zenginlik ve koruma arzusunu göstermekteydi. Geyik biçimli tunç heykelcikler, üzeri işlenmiş güneş kursları ve stilize edilmiş hayvan motifleri hem sanatsal becerilerinin hem de dini sembolizmin güçlü örnekleridir. Savaş konusunda Hattiler için net bir kaynak bulunmamakla birlikte arkeolojik buluntular onların savaşsız bir halk olmadığını kanıtlar nitelikte. Özellikle tunçtan yapılmış mızrak kuşları, hançerler, baltalar ve zırh benzeri objeler hem savunma hem de olası şehirler arası çatışmalara hazırlıklı olduklarını göstermekte. Hattiler yayılmacı bir politika izlemediler. Başka halkları ele geçirmek gibi bir arzuları olmadı. Fakat çevrelerindeki tehditlere karşı hazırlıklı oldukları, surlarla çevrili şehirlerinden, silah üretiminden ve mezarlarda bulunan askeri objelerden anlaşılmaktadır. Bu yönleriyle savaş Hattiler için saldırgan bir araç değil, daha çok hayatta kalmanın bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticarette Hattilerin hayatında önemli bir yer tutmaktaydı. Orta Anadolu'nun maden zenginlikleri sayesinde bakır, tunç ve değerli taşlar işlenip hem yerel pazarda hem de uzak coğrafyalarda değerli mallar haline gelmişti. Asur ticaret kolonileri çağında Kayseri yakınlarında Kültepe gibi merkezlerde yapılan ticaret, Hattilerle Mezopotamya arasındaki ilişkilerin ticari boyutunu gözler önüne sermekteydi. Bu etkileşimler yalnızca mal alışverişi değil, aynı zamanda fikir ve kültür transferine de zemin hazırlamıştı. M.Ö. 2000'lerin başlarından itibaren Anadolu'ya Hint, Avrupa kökenli yeni bir halk, Hititler gelmeye başladı. Bu topluluk zamanla Hatti şehirleri üzerinde hakimiyet kurdu. Hatti kültürü yeni gelen bu halkın kurduğu Hitit İmparatorluğu'nun temel taşlarından biri haline geldi. Hititler Anadolu'yu Hatti ülkesi olarak tanımladılar.
Hatta Hitit kralları kendilerini Hatti ülkesinin kralı olarak tanımlamaktan vazgeçmediler. Bu da gösteriyor ki Hattiler yalnızca ilk halk olmakta kalmamış, ardından gelen büyük medeniyetin ruhuna da yön vermişti. Hattiler ne bir imparatorluk kurdular ne de tarih kitaplarında sayfalarca yer buldular. Ancak onların kurduğu kültürel zemin Anadolu'nun tarihini başlatan ilk adımdı. Sessizdiler çünkü yazmadılar. Fakat bıraktıkları eserler, şehir kalıntıları, mezar yapıları ve inanç sistemleri onların kim olduklarını yüksek sesle anlatmaya devam etti. Anadolu'nun gerçek sahiplerini, geçmişin gölgelerinde kalmış kurucularını anlatmak, bugün hala geçmişin sırrını çözmek kadar heyecan verici. Hattiler bu toprağın ilk sesi oldular ve o ses hala Alacaöğün rüzgarlarında dolaşıyor. Bugün Anadolu'nun ilk sesi olan Hattilerin hikayesini dinledik. Yazmadılar ama toprağa kazınan izleriyle binlerce yıl sonra bile konuşmayı sürdürdüler. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.